Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere MAP sensörü nedir, MAP sensörü temizliği nasıl yapılır ve MAP sensörü ne işe yarar, bunlar hakkında bilgi vereceğim. Gelin birlikte MAP sensörümüzü sökelim ve temizliğini gerçekleştirelim. MAP sensörü aracın hava akışını ölçen sensördür. MAP sensörü hava filtresinin hemen üst kısmında bulunan şu soketle bağlı sensöre denir. MAP sensörü buradan aldığı bilgiler sayesinde şurada görmüş olduğunuz ECU'ya gönderir. ECU da bu bilgilere göre yakıt ve hava karışımınızı sağlar. Eğer hava filtreniz kirliyse, kötüyse ya da MAP sensörünüz kirlenmişse sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Yakıt oranınız biraz artabilir. Bu konuları yaşamak istiyorsanız hava filtresinin temizliği yapılırken genelde MAP sensörünün de temizliğini yaparsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Şimdi MAP sensörü nasıl sökülür? Bunu sizlerle beraber paylaşacağım. Şurada hava filtremizin kutularının kapağı var, çıtları var yanlarda. Görüyorsunuz. Söktüğüm zaman şurada hava filtresi bulunuyor. Hava filtresini de şuradan çekebiliriz. Bir saniye. Şu şekilde hava filtresini çıkartabiliyorsunuz yerinden. Gördüğünüz gibi. Çoğu arabada hava filtresinin yeri çok basittir ve kolaydır. Hava filtresi genelde hemen sağ kısımda bulunur. Hava filtresinden ayırmak için ilk önce şu soketi söküyoruz. Şu şekilde. Şurada bir tırnağı olacak. Evet. Çıkardık. Ondan sonra şuradaki boğazda bir kelepçe bulunuyor. Ben daha önceden bu kelepçeyi söktüm. Bu kelepçeyi gevşetiyorsunuz ve şu kutunun kapağını dışarı alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şu anda üstteki kapağı dışarı aldık. Hava filtresinin kapağı dışarıda. MAP sensörümüz de burada. Kapakla bir bütün. Kapakla bir bütün halde bulunan MAP sensörünü sökmek için şurada gördüğünüz iki tane karşılıklı vida var. Bunları da şu şekilde söküyoruz. Şu karşıdaki vidayı da sökelim. Gevşettikten sonra şöyle evet, bu vidayı da söküyoruz. MAP sensörümüz şimdi yerinden çıkacaktır. Gördüğünüz gibi parça bu. Üzerinde hava akış yönü bulunuyor. Hava akış yönü de şöyle göstereyim. Bakın. Airflow diye yazar zaten üzerinde. Havanın ne yönünde geçtiğini ve nasıl ölçüm yaptığını gösterir. Bu yönde de havanın akışı gözüküyor. Şu şekilde içeride bir tane ufak bir sensör var. Devimetre var. Devimetre bunu ölçüyor. Tabii bu kirlendiği zaman, toz vesaire bir şey olduğu zaman bu ölçüm doğru düzgün gerçekleşmiyor. Biz bu olmasın diye bunu temizliyoruz. Bunu temizlerken de kullanıyoruz. Balta spreyi kullanabilirsiniz. Balta spreyini şu görmüş olduğunuz bölümden içeri sıkaraktan üstündeki sensöre doğru üflüyorsunuz. Üflediğiniz sensörde temizlenmiş oluyor. Bir müddet kurumasını bekleyip tekrar yerine takıyorsunuz. Şimdi balta spreyimizi aldık. Görüyorsunuz. Şimdi ben bunu şu şekilde şöyle koyacağım. Gördüğünüz gibi buradan balta sprey ile içeri sıkıyorum. Aşağıdan da zaten çıkıyor. Hemen tam tersini çeviriyorum. Bu şekilde yine iyice yıkanacak şekilde balta spreyini sıkıyorum. Ve sensörün kurumasını bekliyorum. İçindeki pislikler, kurumlar dışarı çıkıyor. Daha önceden tabii ben bu işlemi sürekli yaptığım için her bakımda herhangi bir pislik, kir çok fazla gözükmeyecektir, çıkmayacaktır. Şu şekilde temizliğini yapabilirsiniz. Gayet basittir. Bu sensör çok kirlendiği zaman bazen araçlarda görüyorum şu kısım komple kirli ve pamuksu malzemelerle doluyor. Bazen dandik filtreleri kullanırsanız şuradaki görmüş olduğunuz gözeneklerin hepsi tıkanıyor. Ve bu da aracınızın rahat nefes almamasını sağlıyor ve oksijen miktarının düşmesi de bu sefer daha fazla yakıt tüketmenize, çiğ yakıt atmanıza sebep oluyor. Bir müddet bekleyin. Bekledikten sonra araca tekrardan MAP sensörünü takacağız.
herhangi bir sıkıntı vesaire yaşamasın. Çok fazla hava tutmanızı tavsiye etmiyorum. Bunun içine hava tuttuğunuz zaman içindeki devimetreye zarar verebilirsiniz. Bu devimetrede maalesef zarar görürse sensörü değiştirmeniz gerekir. Sensörün fiyatı 350 ila 400 lira civarında. Bu temizliği yaparken çok fazla basınçlı hava tutmayın derim. Sadece yüzeysel üstten bir sıkın, temizliğini yapın, aksın aşağı doğru. Ondan sonra tekrar yerine takın. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Takar takmaz da kuruduktan sonra, daha doğrusu takar takmaz da aracınızı çalıştırabilirsiniz güvenli. Şimdi ben kurudu. Bekliyorum biraz daha uçmasını. Şu şekilde hatta sallayayım. Herhangi bir su vesaire düşüyor mu? Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Tekrardan kuruduktan sonra bir 5 dakika bekleyip yerine takacağım. Sonra da marş yapacağız sizlerle beraber. Marş yaptıktan sonra bakalım herhangi bir sorun var mı, sıkıntı var mı, titreme bir şey oluyor mu, arabanın rolantisinde bozukluk oluyor mu? Bunları göreceğiz. Evet arkadaşlar, yaklaşık bir 5 dakika bekledim. MAP sensörümüz kurudu. Şimdi bunu tekrar yerine takıyoruz. Şu şekilde. Şöyle tekrardan alırsam. Görüyorsunuz. Zaten delikleri bellidir. Herhangi bir yanlış takma olasılığınız yok. Yanlış takarsanız zaten yani kapak yerine tam oturmayacaktır. Şu görmüş olduğunuz kısım, soket kısmı bu tarafa bakacak şekilde takacaksınız. Vidaları oturttuktan sonra zaten şöyle üzerine hemen takalım. Çok basittir temizliği. Bunu yapabilirsiniz. Her hava filtresi değiştirdiğinizde 10 liraya bir balta spreyi alıp bu temizliği gerçekleştirebilirsiniz. Diğer vidayı da takıyorum. Evet. Güzelce vidaları sıkın. Boşluk kalmasın. İki tarafı da taktıktan sonra hava filtresinin girişini şu şekilde oturtuyoruz. Zaten buradaki dişler de hemen yerine gelecek. Kapak da tam yerine oturduğu zaman emin oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir sıkıntı kalmadı. Şu çıt çıtları da kapatıyorum. Şu arkadaki göremedim. Evet, bu da tamam. Şuradan da soketi yerine taktım. Şu anda temizliğini gerçekleştirdik MAP sensörünün. Şimdi gidelim aracımızda bir marş yapalım. Bakalım ne sonuç alacağız. Herhangi bir titreme vesaire sorunu var mı? Bunlara bakalım. Arkadaşlar, MAP sensörümüzün temizliğini gerçekleştirdik. Şimdi aracımızın içindeyiz. Aracımıza bir marş yapacağız. Çalışmasında herhangi bir sorun var mı? Bize sıkıntı yaşatacak mı? Titreme vesaire bir şey oluşacak mı? Bunlara bakacağız. Gelin birlikte bir marş yapalım. Şu şekilde şimdi kontağı çeviriyorum. Tekrardan çalıştırıyoruz. Evet, tek marşta aldı. Herhangi bir arıza ışığı yakmıyor, görüyorsunuz. Gaz veriyorum. Tepkimesi de gayet iyi. Bir müddet bekleyeceğim. Titreme vesaire var mı diye bakıyorum. Herhangi bir titreme yok. Bu şekilde MAP sensörünün temizliğini sağlamış oluyoruz. Arkadaşlar, size MAP sensörünün temizliğini anlattım. MAP sensörünün temizliği nasıl yapılır? MAP sensörü ne işe yarar? Bundan bahsettim. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz sorular varsa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca bunlara cevap vermek için elimden gelen bütün gayreti göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.